Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Karpuzda ilaçlama ne zaman ve nasıl yapılmalı? Hangi durumlarda yapılmalı? İlaçlamaya ihtiyaç var mıdır? İlaçlama olmadan da karpuz üretimi yapılabilir mi? Onu konuşacağız. Hangi zamanlarda ilaçlama yapıyoruz diyecek olursanız biraz da karpuzu kontrol etmeniz gerekiyor aslında. Herhangi bir sıkıntısı var mı? Zararı var mı? Karpuzda her şey yolunda gidiyor mu? Tülün altındayken nasıl gidiyor? Küçükken nasıl gidiyor? Büyüdüğünde nasıl gidiyor? Yağışlardan sonra ne oldu? Sulamadan sonra ne oldu? Bunların hepsini kontrol ederek ilerlemeniz gerekiyor. Hiçbir hastalıkla karşı karşıya kalmıyorsa tabii ki bunları yapmamalısınız. Karpuzda gübreleme yaptığınız zaman aslında gübreyi de damlamadan vermiş oluyorsunuz. İlaçları da damlamadan verebilirsiniz. Çünkü direkt köklerine damlatmış oluyor. Büyük bir varillerin içerisine karıştırıp onu damlamadan motorun suyu çektiği yerin hemen yakınından bir delikten vermelisiniz. İlk dikildiği zaman daha küçükken dana burnundan korunması için yapıyoruz. Karpuzu dikince damlamadan direkt köküne işleyecek şekilde ilaçlama yaparız. Bu ilaçlama kökünü böcek kesmemesi içindir. Diktikten sonra sulama yaparız. Su motoru çok az çalışır. Yani yaklaşık 15 dakika falan. Ya hemen can suyunda ilaç veririz ya da can suyundan hemen sonra birkaç gün içinde ilaçlamayı yaparız. Bu ilacın verilme sebebi ise kökünü danaburnu, soğan kurdu gibi haşerelerin zarar vermemesidir. Aksi halde dibini kesebiliyor. Bu da karpuzun çürümesine, yok olmasına sebep oluyor. Karpuzu dikip üzerine tül örtme işlemini gerçekleştirdikten sonra haftada bir sulama yapıp yaklaşık 1 saat su motorunu çalıştırıyoruz. Dibini çok kurutmadan sulama yaparız. Çok sıcak olursa tabi biraz daha sularız. Yaklaşık 40 gün sonra tül açma işlemlerini gerçekleştiririz. Tülü açtıktan sonra ilaç veririz. Bu ilaç pirecik ilacıdır. Burada basara diye de söylenebiliyor. Bu ilacı atmazsak da pirecik hastalığıyla karşı karşıya kalabiliriz. Aradan zaman geçer ve karpuz büyümeye başlar. Tül açtıktan sonra verdiğimiz ilacın aynısını 1 ay sonra da veririz. Burada basara dediğimiz pirecikten korunmak için verdiğimiz ilaçtır. Ayrı olarak mantar ilacı da veririz. Tabi bu karpuzun durumuna göre değişebilir. Mesela çok yağış olursa karpuzda mantar hastalığı meydana gelir. Karpuzun kök kısımları çöker. Sanki kurumuş gibi olur. Karpuz çok fazla yağışlardan hoşlanmaz ve direkt hastalık kapar. Mantar ilacı vererek bu hastalığı engellemeye çalışırız. Bu sene karpuzlarımız fazla yağışa maruz kaldı ve bu hastalıkla karşı karşıya kaldık. Biz de bu hastalığın büyümemesi için böyle bir önlem aldık. Karpuzda yabancı otlarla olan mücadelemizi tamamladıktan sonra da karpuzu kontrol ederiz ve duruma göre ilaçlama yaparız. Bu ilaç yine pirecik hastalığı ya da mantar hastalığı için verilir. Bir süre sonra karpuzlar biraz daha büyür ve buğdayların hasat zamanı yaklaşır. Bu hasat zamanı yaklaştığında ise eğer tarlanızın etrafında buğday varsa ekinler biçilmeden kırmızı örümcek ilacı vermemiz gerekir. Aksi halde ekinler biçilince haşereler direkt karpuza geçmektedir. Bunun için önlem almamız gerekir. Hiç ilaçlama yapmadan üretim de olabiliyor ama muhakkak hastalık belirtisi oluyor. Bu da ilaçlama yapmak zorunda bırakıyor bizi. Mesela erken dikilen karpuzda pek hastalık gelmiyor. İlaçlama tüm üretim süreci boyunca 2 ya da 3 olur, o kadar. Geç karpuzda da havalar sıcak gittiği için çok hastalık olur. Sıcaklara hiç dayanamaz ve verimi az olur. Daha az karpuz döker. Hastalıklardan korunup verimi engellememesi için de ilaçlama işlemi yaparız. Bitkinin durumuna göre ilerleyebiliriz. Eğer belirlediğiniz bir hastalık olursa bununla ilgili hemen önlem almanız gerekiyor. Sık sık kontrol etmek oldukça önemlidir. Biz genelde toplamda 3-4 kez ilaçlama yaparız. Bu sene erken ve geç dikim yaptığımız için bu sayılar değişti. Erken diktiklerimizde bu kadar yaptık ama geç dikilen karpuzda birkaç kez daha ilaçlama yapmak zorunda kaldık. Genel olarak karpuzun iklim şartlarına, çevre faktörlerine ve toprak yapısına göre hem hastalıklar hem de zararlı haşerelerin durumu değişiklik göstermektedir. Karpuzu sık sık kontrol etmelisiniz. Herhangi bir belirtide önlem alarak sağlıklı ve verimli üretimi yapabilirsiniz. Bunu isterseniz kimyasal yöntemlerle, isterseniz doğal yöntemlerle yapabilirsiniz. Kimyasal yöntemler nedir diyecek olursanız tamamen Tarım Bakanlığı'ndan onaylı ilaçlardan bahsediyoruz aslında. Karpuz hassas bir bitkidir. Daha çok böyle kurak havayı sever. Yağmurlardan, yağışlardan hoşlanmaz. Özellikle yağmur yağdıktan sonra karpuzda hastalık oluşmaya başlar. Böyle kök kısımları böyle iyice çökmüş olur. Zaten anlarsınız böyle hani bitkin bir halde olmuş olur. Bu şekilde olduğu zaman karpuzda ilaçlama yapmalısınız. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi bir sürü olayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu ilaçlamayı nasıl yapıyoruz diyecek olursanız eğer, ilk önce ilaçlama tankeriyle olabilir. Hem ilaçlama tankeri, hem sırt tulumbası, hem de damlamadan olabilir. Bunlar farklı farklı yöntemlerdir.
Karpuzlarınız küçükse sırt tulumbasıyla rahatlıkla verebilirsiniz. Çünkü zaten kökü de küçük oluyor. Kolları da daha uzamamış oluyor. Çok fazla su harcamadan rahatlıkla verebilirsiniz. Eğer karpuzlarınız çok büyümüşse, yeterli kol mesafesine ulaşmışsa da ilaçlama tankerleriyle verebilirsiniz. Bizim eski bir tankerimiz var ve yıllardır onu kullanırız. Bu tankerle de eğer rüzgar varsa direkt turbo ile hiç elinizi sürmeden tüm tarlaya verebiliriz. Ama rüzgar yoksa ya da ters yönde eserse hem ilacın ziyan olmaması için hem de etraftaki bitkilere zarar vermemesi açısından elle verme işlemini gerçekleştiririz. İlaçlama tankerlerinde suyun tazyik oranı daha fazladır. Olduğunuz yerden etrafı rahatlıkla ilaçlayabilirsiniz. Tabii küçükken sırt tulumbasıyla vermek zorundasınız, büyükken ilaçlama tankeriyle vermek zorundasınız gibi bir durum yoktur. Hani sizin aslında kendi isteğinize göre değişebilir. Sadece büyüdüğü zaman çok fazla sırt tulumbasını doldurmanız gerekebilir. Çünkü daha fazla yeri ilaçlamanız gerekiyordur. Ama küçükken sırt tulumbasıyla verirseniz 2-3 kez doldurma ile tüm tarlanızın ilaçlama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü karpuzunuz daha küçük olmuş oluyor. Tabii ki tankerle küçükken de verebilirsiniz, büyükken de verebilirsiniz. Bu da aslında sizin işinizin kolaylığı açısından söylemek istedik. İki türlü de hangisiyle yapmak isterseniz ona göre verebilirsiniz. Hani sizin bildiğiniz farklı yöntemler varsa lütfen yorumlarda bize aktarmayı unutmayın. Biz bu şekilde yapıyoruz. Hangi ilaçları tercih ediyorsunuz diye soracak olursanız biz doğal olanları ya da Tarım Bakanlığı'ndan onaylı kimyasal ilaçları kullanmayı tercih ediyoruz. Bazen doğal karışımlarımız oluyor. Bitkilerimize o karışımlardan veriyoruz. Hem gübre yerine hem de ilaç yerine geçiyor. Kimyasal ilaçlarda dikkat etmemiz gereken önemli etmen toprak yapısına da bitkiye de zarar vermemesidir. O anı kurtaracağız diye toprağın geleceğini kaybetmesini sağlamak iyi olmayacaktır. Siz bunları sizin toprağınızı, karpuzu, sizin iklim şartlarını iyi bilen bir ziraat mühendisine danışarak yapabilirsiniz. Yakında bunlarla ilgili size detaylı bir video hazırlayacağız. Bugün sizlere karpuzda ilaçlama ile ilgili konuştuk. Ne zaman ve nasıl yapacağını anlattık. Karpuzda ilaçlama gerekli midir, gerekli değil midir? Bunlarla ilgili konuştuk. Elimizden gelen bildiğimiz bütün yöntemleri, bütün bilgileri size aktarmaya çalıştık. Sizin bildiğiniz farklı yöntemler varsa ya da sizin bildiğiniz farklı ilaçlama metotları, farklı ilaçlar ya da ilaç olup olmamasıyla alakalı fikriniz varsa lütfen yorumlarda bize aktarmayı unutmayın. Üretimle kalın.